Bu bölümde kişisel kimliğin karmaşık doğasını araştıracak ve benliğin özerk ve istikrarlı bir varlık olduğu geleneksel kavramı sorgulayacağız. Kimliğimiz, evrenle ve çevremizdeki varlıklarla derinlemesine iç içe geçmiş bir bileşiktir. Ve bireysel varoluşun ayrı, kendi kendine yeten bir olgu olduğu fikri bu bağlamda anlamını yitirmektedir. Her birey evreni benzersiz bir bakış açısından algılar ve evren de hayatta kalmamız için gerekli olan zengin bir korelasyon dizisi aracılığıyla bize geri yansımaktadır. Bu yansıma kimliğimizin izole bir yapı olmadığını, aksine doğası gereği ilişkisel olduğunu ve bilişsel süreçlerimiz ile dış dünya arasındaki sürekli etkileşim yoluyla oluştuğunu gösterir. Bu perspektif anlayışımızın ve bilincimizin çevremizle olan fiziksel etkileşimlerimizden derinden etkilendiğini varsayan bedenlenmiş biliş teorileriyle uyumludur. Bu nedenle benlik sabit bir varlık değil, sürekli olarak dış bilgileri tutarlı bir deneyime entegre eden dinamik bir süreçtir. İkinci temel fikir, kimliğimizin evreni kategorize etme biçimimize benzer şekilde işlev görmesi, dünyayı istikrarlı, tanınabilir örüntüler aracılığıyla yapılandırması ve onunla etkileşim kurmasıdır. Bu kategorizasyon süreci ister fiziksel nesneleri gruplayarak, örneğin bir kaya kümesini Mont Blanc Dağı olarak ele alarak, ister sınırlar çizerek, örneğin dünyadaki sınırları coğrafi anlamda haritalayarak çevremizde gezinmemiz ve çevremizi anlamlandırmamız için oldukça önemlidir. Bu kavram, bilgi ve anlayışın duysal girdilerin yorumlanması yoluyla organize edilen zihnin yapıları olarak görüldüğü yapılandırmacı epistemoloji ile de örtüşmektedir. Bir bilgisayarın işleyişine benzer şekilde sinir sistemi sürekli olarak girdileri işler, bilgileri değerlendirir ve uygun tepkiler üretir. Bu da bilişsel süreçlerimizin mekanik yönlerini vurgulamaktadır. Sinir sistemimiz özellikle nöronal ağlar aracılığıyla gelen bilgileri tekrarlayan kalıplarla tanımlar, eşleştirir ve böylece istikrarlı kavramsal çerçeveler oluşturur. Bu çerçeveler statik değildir. Bunun yerine sinir sistemimizin dış uyaranlarla devam eden etkileşimi yoluyla dinamik olarak sentezlenirler. Bu kavram bilgi ve kavramların sabit varlıklar olmaktan ziyade sinir ağları boyunca aktivasyon kalıpları olarak görüldüğü bilişsel bilimdeki bağlantıcılıkla uyumludur. Bu nedenle kavramlar dünya ile sürekli etkileşimimiz yoluyla gelişen esnek yapılar olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca benlik duygusu salt içsel bir yapı olmaktan ziyade büyük ölçüde başkalarının bizi nasıl algıladığının da bir yansımasıdır. Kimlik, sosyal etkileşimler ve kültürel bağlamlar yoluyla şekillenir. Öz anlayışımız, benliğin doğuştan gelen, kendiliğinden anlaşılan bir anlayıştan çok, dışsal doğrulama ve toplumsal normlardan daha fazla etkilenmektedir. Bu bakış açısı benliği dış dünyadan ayrı, bağımsız, düşünen bir öz olarak konumlandıran Kartezyen dualizme meydan okur. Descartes'in ünlü "düşünüyorum öyleyse varım" ifadesinden türettiği sonuca atfen eleştirel bir bakış açısını geliştirecek olursak, bir özne olmak doğrudan birinci şahıs deneyiminden değil, daha üst düzey üçüncü şahıs entelektüel egzersizinden türetilir. Bu, Cogito'nun temel, kendiliğinden açık bir gerçek olarak geleneksel yorumuna meydan okumaktadır. Düşünen bir özne olarak benlik duygusu, doğuştan gelen bir kesinlikten ziyade sosyalleşme ve yansıtma yoluyla geliştirilen karmaşık bir kültürel yapı olarak karşımıza çıkar. Tartışmamız birkaç temel felsefi tartışmayla ilişkilendirilebilir. Kimliğin ilişkisel ve yapılandırılmış doğası, özellikle dünyada olmanın ön yansıtıcı deneyimini vurgulayan Maurice Merleau-Ponty gibi düşünürlerin fenomenolojik yaklaşımlarıyla geliştirilir. Ek olarak kimliğin başkalarının bizi nasıl algıladığının bir yansıması olduğu fikri, toplumsal varlıkların ve özelliklerin kolektif amaçlılık ve uygulamalar yoluyla nasıl oluştuğunu inceleyen toplumsal ontoloji ile bağlantılıdır. Descartes'in Cogitos'una yönelik eleştiri ve kimliğin kültürel bir yapı olarak görülmesi, Foucault ve Derrida gibi post yapısalcı, yapı sökümcü yaklaşımlarla da örtüşmektedir. Bu düşünürler kimliğin parçalanmış, rastlantısal ve söylemsel uygulamalar yoluyla üretildiğini savunarak
ve kimliğin ilişkisel, dinamik ve sosyal olarak inşa edilmiş yönlerini vurgulayarak istikrarlı, birleşik bir özne fikrine meydan okumaktadır. Bu bakış açısının zihin felsefesi, epistemoloji ve sosyal ontoloji için derin etkileri vardır. Ve bu bakış açısı kimliğimizin doğuştan gelen bir sahiplik değil, dünyayla ve çevremizdeki insanlarla etkileşimlerimizle sürekli olarak şekillendiği ve yeniden örgütlendiği bir yapı sunmaktadır. Ayrıca kimliğimizi tanımlamada hafızanın rolünün araştırılması da önemlidir. Hafıza etkisi yüzünden biz ardışık anlarda meydana gelen bir dizi bağımsız süreç değiliz. Bunun yerine varlığımız zaman içinde derinlemesine birbirine bağlantılıdır. Ve her an hafıza aracılığıyla geçmişe bağlanmakta ve deneyimlerimizi birbirine bağlayan sürekli bir bağlantı oluşturmaktadır. Geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki bu bağlantı zamansal varlığımızı meydana getiren şeydir ve hafızayı kimliğimizin temeli haline getirmektedir. Bellek zamana yayılmış olan varoluşumuzun çeşitli süreçlerini birbirine bağlayan önemli bir unsurdur. Geçmiş anı aracılığıyla şimdide izler bırakır ve kopuk bir an dizisi yerine sürekliliği deneyimlememizi sağlar. Bu fikir kişisel kimliği anlamak için merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü benlik, duygumuzun zamansal varoluşumuza derinden kök saldığını öne sürer. Kendimizi anlamak için zaman hakkında düşünmeliyiz ve tersine zamanı anlamak için kendimizi anlamak esastır. Beyin bir zaman makinesi işlevi görür. Zamanın akışıyla etkileşime girme ve geçmiş, şimdi ve gelecek arasında köprü kurma yeteneğine sahiptir. Bu görüşe göre beynin birincil işlevi gelecekteki sonuçları tahmin etmek için geçmiş olayların anılarını sürekli olarak toplamaktır. Bu süreç hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminlerde belirgindir. Örneğin birisi bize doğru bir nesne fırlattığında beynimiz geçmiş izlenimleri kullanarak nesnenin gelecekteki konumunu hızla hesaplar ve bu da o nesneyi kesin bir zamanlamayla yakalamamızı sağlar. Bu öngörü yeteneği piyasa eğilimlerini, teknolojik gelişmeleri ve tarımsal sonuçları tahmin etmek gibi daha karmaşık senaryolara kadar uzanır. Gelecekteki olayları öngörme kapasitesi şüphesiz hayatta kalma şansımızı arttırır. Bu yüzden evrimsel süreçler bu sinir yapılarının gelişimini desteklemiştir. Bizler bu seçilimin ürünleri olarak geçmiş ve gelecek arasındaki bu etkileşimi somutlaştırıyoruz. Zihinsel yapımızın özü, zaman deneyimimizi tanımlayan geçmiş ve gelecek arasındaki bu sürekli dokumada yatmaktadır. Sinir sistemimiz hareketi anında algılayan temel yapılarla donatılmıştır. Ve bu da hareket halindeki bir nesneyi farklı zaman noktalarında iki ayrı sinyal yerine tek bir sürekli sinyal olarak algılamamızı sağlar. Bu algı yalnızca şimdi ile ilgili değildir. Bunun yerine hem anlık hem de devam edeni kapsayan, zaman içinde uzanan bir açılım süreciyle ilgilidir. Bu nedenle beyin bu zamansal yayılımı bir deneyimin süresi olarak algıladığımız şeye yoğunlaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. İzole anlarla sınırlı olmayan ancak algımızı zaman ölçekleri boyunca uzatan ve bütünleştiren zamansal bir boyut içeren tutarlı bir zaman deneyimini oluşturur. İtiraflar kitap 11'de Agustinus zamanın doğasını araştırmıştır. Bu bağlamda varlığa ve ona ilişkin algımız hakkında derin sorular ortaya atmıştır. Geçmişin artık mevcut olmadığını ve geleceğin henüz gelmediğini söyleyerek her zaman şimdiki zamanda bulunduğumuzu savunur. Bu sürekli olarak şimdiki zamanda olduğumuzda, ki bu tanım gereği geçici bir andır, süreyi nasıl kavrayabileceğimizi ve ölçebileceğimizi düşünmeye yol açar. Agustinus şimdiki zamanda demirlemiş olmamıza rağmen geçmiş ve gelecek hakkında bu kadar net bilgiye sahip olma yeteneğimiz karşısında şaşırmıştır. Sonuç olarak da geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin dış dünya ile değil, içimizde var olduğu sonucuna varır. Bu nedenle zamanı ölçtüğümüzde aslında kendi zihnimizdeki bir şeyi ölçüyoruz şeklindeki bir görüşü savunmaktadır. Agustinus zamanı nesnel bir dış varlık olarak ele almaya karşı uyarıda bulunur. Bunun yerine zamanı ölçtüğümüzde zihinde mevcut olan bir şeyi ölçtüğümüz konusunda ısrar eder. Bir saat kullanarak süreyi ölçmek için iki farklı anı karşılaştırmamız gerektiğini belirtir. Bu imkansızdır çünkü her zaman tek bir andayızdır. Asla aynı anda iki anda değilizdir.
Geçmişin izlerini gözlemleyebilsek de Agustinus bu izleri algılamak ile zamanın akışının farkında olmak arasında önemli bir ayrım yapar. İkincisinin içsel bir farkındalık, zihnin kendisinin bir işlevi olduğunu savunur. Zamanın geçişinin farkındalığı dışsal gözlemden kaynaklanmaz. Zihnin yeteneklerinde kök salmıştır. Ayrıca bu içsel farkındalık temelde hafıza ve beklentiye dayanmaktadır. Örneğin bir şarkı zihnimizde tutarlı bir deneyim olarak var olur ve algıladığımız zaman tarafından bir arada tutulur. Ancak bu algı tamamen zihinsel bir yapıdır. Hafızamızda tutulan geçmiş ve beklenen gelecek, her ikisi de zihnin şimdisinde mevcuttur ve zaman algımızı oluşturur. Zamanın içsel bir yapı olarak bu içe dönük görüşü Immanuel Kant'ın felsefesiyle de uyumludur. Saf aklın eleştirisinde Kant, zamanın ve mekanın yalnızca dışsal gerçeklikler değil, aynı zamanda insan bilincinin a priori biçimleri olduğu fikrini genişletir. Kant'a göre zaman ve mekan, dünyayı algılamamız ve anlamamız için gerekli koşullardır. Bunlar yalnızca dışsal dünyanın özellikleri değil, bilişimizin yapısının içsel bir parçasıdır da. Bu kavram, Agustinus'un zamanın doğasının zihnin içsel süreçleriyle derinden iç içe geçmiş olduğu görüşünü destekler. Zaman, bellek ve bilinç arasında karmaşık ilişkiyi incelerken Kant, Husserl ve Heidegger'in fikirleri arasında bağlantılar kurmak ve bu kavramları zihnin daha geniş bir doğalcı anlayışı içinde çerçevelemek gerekmektedir. Bu sentez ekseninde uzay ve zaman algı biçimleri olarak karşılaştırılır. Uzay dışsal bir duyusal biçim olarak tanımlanır. Dış dünyada algıladıklarımızı düzenlemenin bir yoludur. Buna karşılık zaman, içsel bir duyusal biçim, içsel durumlarımızı düzenlemenin bir yöntemi olarak anlaşılmalıdır. Bu ayrım, uzay ve zamanın dışsal dünyanın içsel özellikleri olmadığını, bunun yerine insan sezgisinin a priori biçimleri olduğunu öne süren Kant'ın aşkın idealizmini ortaya koyar. Ancak zaman anlayışı, Kantçı aşkıncılığa tam olarak bağlı kalmadan bile geçerliliğini korur. Zamanın içsel bir yapılandırma mekanizması olarak rolünün evrensel anlamda uygulanabilir bir kavram olduğunu ima eder. Zaman ve hafızayı ele alışlarında Agustinus ve Edmund Husserl arasında bir paralellik vardır. Agustinus gibi Husserl da geçmiş deneyimlerimizin bilinçte tutulmasına odaklanmıştır. Örneğin bir müzik notası duyduğumuzda önceki nota zihnimizde tutulur ve bu tutulma zaman ilerledikçe yavaş yavaş kaybolur. Husserl'a göre bu süreç zamanı ayrı, izole anlar olarak değil, akan bir süreklilik olarak deneyimlememizi sağlar. İlginç bir şekilde bu fenomenoloji zaman deneyimimizin kaynağının olayların nesnel dizisi değil, bu olayların hafızamızda nasıl tutulduğu ve öngörüldüğü ile olan ilişkisidir. Zaman bizim dışımızda bir şey değil, bilincimizin içinde inşa edilen bir süreçtir. Son olarak da Heidegger'in zaman görüşüne değinelim. Heidegger içsel zaman bilincini varlığın ufku olarak kavramsallaştırmıştır. Heidegger için zaman sadece olayların meydana geldiği bir boyut değildir. İnsan varoluşunun içinde ortaya çıktığı temel çerçevedir. Bu bakış açısı odağı ölçülebilir bir varlık olarak zamandan kendi varoluşumuzu deneyimleme ve anlama biçimimizin ayrılmaz bir parçası olan varoluşsal bir koşul olarak zamana kaydırır. Bu felsefi görüşler zihni doğal dünyanın bir parçası olarak gören ve dış dünya ile onu filtreleyen ve yorumlayan, bilişsel süreçler arasındaki etkileşimi vurgulayan doğalcı bir çerçeve içinde de değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım bilinç ve zaman algısının son derece öznel deneyimler olmasına rağmen yine de beynin fiziksel işlemlerinde temellendiğini savunur. Beynin işlevi açıklandığı gibi sinaptik bağlantıların yaratılmasını ve çözülmesini içerir ve geçmiş deneyimlerin izlerini aktarır. Bu izler gözlerimizin milyonlarca ayrıntıyı sürekli olarak algılaması ancak hafızaya geçişte geçmişin bulanık bir görüntüsünü oluşturması şeklinde tezahür eder. O halde hafıza evrendeki entropi artışından, ki bu bir düzensizliğin ölçüsüdür, etkilenen bu izlerin bir koleksiyon olarak görülür. Belleğin entropik doğası yalnızca geçmiş durumların belirli yapılandırmalarının üzerimizde kalıcı izlenimler bıraktığı fikriyle uyumludur.
Bu insan zihni gibi alt sistemlerle de ilgili nadir yapılandırmaları da içerebilir. Bellek devam eden tahmin süreçlerimizle birlikte zaman ve benlik deneyimimizin kaynağı olarak tanımlanır. Bu anlamda zaman yalnızca fiziksel bir boyut değil, evrene sınırlı bir şekilde erişmemizi sağlayan bilişsel bir süreçtir. Bu süreçte bellek ve öngörü beynimizin zamanın geçişiyle etkileşime girdiği bilincil mekanizmalar olarak işlev görür. Bellek ve öngörü zaman deneyimimiz için çok önemlidir ve hem evrene hem de kendi kimliğimize ilişkin algımızın temelini oluşturur. Bu nedenle zaman yalnızca soyut bir boyut değildir. Aynı zamanda bilinçli varlıklar olarak dünya ile nasıl etkileşim kurduğumuzu ve onu nasıl anladığımızı da temsil eder. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.